Değerli bahis severler, Kazandıran İddia Yorumları kanalına hepiniz hoş geldiniz. 8, 9 ve 10 Nisan bültenlerinden seçtiğim maçları sizinle paylaşacağım bu videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan önceki son 2 videoda toplam 18 maça dair 36 adet tahminim oldu ve bunların 30 tanesi kazanan bahislerimizdi. Ayrıca oran ortalaması 1.83 ve %85'lik bir başarı sağladık. 20 günlük bir sürede. Kısacası hem kısa hem uzun vadede istikrarlı bir şekilde kazandığımız aşikar. Çok yoğun analizler ve çalışmalarla uzun saatler sonunda yeri geliyor geceleri uyumadan hazırlayıp sizlerle tamamen ücretsiz bir şekilde hep birlikte kazanmamız için paylaştığım videoları beğenip kanala abone olmanız videoların devamlılığı için çok önemli. Hali hazırda yorumlarıyla, beğenileriyle bana destek olan abonelerime buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli vaktinizi daha fazla almadan maçlarımıza geçelim. İlk maçımız cumartesi günü saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Leverkusen'in Frankfurt'u konuk edeceği karşılaşma. Leverkusen son olarak Schalke deplasmanında 3-0 kazanırken Xabi Alonso yönetiminde oyun disiplininden hiç kopmadığını ve 90 dakika boyunca sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi. Bu takım kısır geçen maçlarında bile pozisyona girmekte zorlanmıyor ancak zaman zaman bitiricilik problemleri yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda savunmayla beraber kaleci Hradeski de büyük hatalar yapabiliyor. Çok güven vermeyen bir savunma, yetenekli ancak potansiyelini %100 yansıtamayan bir forvet hattıyla beraber tempolu ve geçiş oyunlarına odaklanan bir takım olunca gol açısından bizleri heyecanlandırıyor. Karşısında ise galibiyet hasretine kupa maçında Union Berlin'in fişini ilk yarıdan çeken bir Frankfurt olacak. Frankfurt girdiği pozisyonları bitirme yüzdesi hiç fena olmayan bir takım ve özellikle Kolo Muani, Mario Götze ve Rafael Borre Leverkusen savunmasına çok ters gelebilecek hücumcular. Ayrıca bu iki takım Avrupa kupalarına katılmak için de birbirleriyle yarış halinde ve Frankfurt rakibinin 1 puan üzerinde bulunuyor. Bu maçta ilk gol çok gecikmezse eğer son derece keyifli ve gitgelli bir maç bekliyorum. Bu iki takımın aralarında oynadığı son 5 maçta 24 gol olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu maça dair ana tercihim 1.45 oranıyla 2.5 gol üstü. Alternatif tercihim ise 2.26 oranıyla 3.5 gol üstü. İkinci maçımıza geçelim. Yine Bundesliga'da yine aynı saatte Freiburg Bayern Münih'i ağırlayacak. Hafta içinde Freiburg deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 yenerek kupadan eledi ve büyük sürprize imza attı. Bayern Münih biraz hafife aldı rakibini ve sonucu takım içinde de büyük etki yaratmıştır. Özellikle Tuchel geldikten sonra ilk maçında Dortmund'u yenip liderliği almışken İkinci maçında iç sahada kupadan elenmesi Thomas Tuchel'in karizmasını biraz çizdi ve bu maça 3 puandan ziyade intikam için çıkacaklar. Freiburg bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda yalnızca Borussia Dortmund'dan 3 gol yedi. Onun dışındaki iç saha maçlarında 1 golden fazla yemediler. Ben bu istatistiğin değişmesi için çok uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Bayern Münih avuçlarını ovuşturarak bu maçı bekliyordur. Bol gollü bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. İlk yarı deplasman 0.5 gol üstü. 1.34 oranıyla bu maça dair banko tercihim. Maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü 1.70 oranıyla ayrıca handikaplı Bayern Münih galibiyeti 1.90 oranıyla yine çok ideal. Deplasman 2.5 gol üstü 2.06 oranıyla ve ilk yarı 2 ve 1.5 gol üstü 2.91 oranıyla ayrı ayrı değerlendireceğim bahisler Almanya'da haftanın en gollü 2 maçından biri olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız yine Bundesliga'da saat 19.30'da Hertha Berlin'in Leipzig'i konuk edeceği maç. Hertha Berlin kümede kalma yarışı verirken şu an Schalke'nin 1 puan üstünde 16. sırada playout konumunda bulunuyor. Kümede kalmak isteyen takımlar için alacakları her puan çok önemli ancak beraberlik için maça çıktıkları zaman savunma zaafları nedeniyle bir noktada mutlaka kalelerinde golü görüyorlar. Leipzig ise kupada Dortmund'u eledi ve birçok pozisyondan da yararlanamadı. Leipzig'in baskıyla başlayacağı bir maç bekliyorum. Ana tercihim 1.50 oranıyla deplasman 1.5 gol üstü. Ayrıca Hertha Berlin'in de katkı verebilir bu maçta. 2.5 gol üstü 1.58 oranıyla yine ideal bir tercih. Ayrıca riski ve oranı arttırmak isteyenler için de 3.5 gol üstü de 2.58 oranıyla değerlendirilebilir. Cumartesi günü 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Southampton Manchester City'yi konuk edecek. City son dönemde son derece formda ve rakiplerine gol olup yağıyor. Eksik oyuncular olunca acaba sorun yaşarlar mı diye bir sordurtuyorlar ancak Haaland yok yine çok rahatlar. Foden yok yine çok rahatlar. Bu maçta Haaland olacaktır ancak Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacaklar ve skoru aldıktan sonra bazı isimleri kenara çekebilir Guardiola. Southampton için ise söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum bu sezon.
Direnmeye çalışsalar da hem savunma hataları hem de kadro kalitesinin yetersizliği nedeniyle bolca pozisyon veriyorlar. Manchester City tempoyu çok fazla yükseltmeyecektir bence ama rölantide bile çok rahat kazanacaklarını düşünüyorum. Ayrıca eğer Haaland oynarsa ki muhtemelen sahada olacaktır. Arkadaşlar bu adamın rölanti diye bir ayarı yok. Gerçekten çok ayarsız, sürekli ve sadece gol düşünüyor. Ayrıca De Bruyne ve Grealish de son derece formda. Bu maça dair ana tercihim 1.50 oranıyla handikaplı City galibiyeti. Ayrıca 1.88 oranıyla deplasman 2.5 gol üstü de alternatif olarak güzel bir tercih. Ama yok beni kesmez, ben daha fazla risk almak istiyorum diyorsanız 2.21 oranıyla 3.5 gol üstü ve 3.37 oranıyla deplasman 3.5 gol üstü de çerezlik miktarda değerlendirilebilir. 4-0'lık bir Manchester City galibiyeti bekliyorum bu maçta. Cumartesi gününün son maçımıza geçelim. Saat 20'de ligimizde oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçına. Kasımpaşa tekrar Kemal Özdeş'i takımın başına getirdi. Kaçıncı kez teknik direktör olarak Kasımpaşa'ya geliyor tam olarak emin değilim. Ama kendisi futbol anlayışını çok beğendiğim hocalardan birisi ve Kasımpaşa'nın takım kültürü olan açık futbola büyük katkıları oluyor. Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak da takımdan ayrıldı ve takım adeta başıboş kaldı. Takımın yıldız isimlerinin adı transfer haberleriyle geçiyor ve bazı oyuncuların kulüpten alacakları için sorun yaşadığı da biliniyor. Bu başıboşluk savunma düzenine büyük zarar verir her zaman ve yine savunmada sorunlar yaşayacaktır Trabzonspor. Kemal Özdeş ise buna güvenerek rakibinin üzerine gönderecektir takımını ve bu da bize bol bol pozisyon vaat ediyor. Ana tercihim 1.46 oranıyla 2.5 gol üstü. Alternatif tercihlerim ise 2.18 oranıyla ilk yarı 1.5 gol üstü. 2.28 oranıyla 3.5 gol üstü ve 3.43 oranıyla ilk yarı karşılıklı gol var bahislerini çerezlik miktarlarla değerlendirmek için uygun bir maç diye düşünüyorum. Pazar gününe geçelim. İlk maçımız saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de Anfield Road'da Liverpool Arsenal'ı ağırlayacak. Liverpool Manchester United'ı 7-0 yendikten sonra oynadığı 4 maçta 1 puan alabildi ve bu süreçte yalnızca 1 gol atabildi. Ancak şunu da unutmamak lazım, bu takım Anfield Road'da iç sahada büyük maçlarda gol sorunu yaşamıyor. Arsenal ise gerçekten şahane bir futbolla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Hafta sonu için iple çektiğim maçlardan biri ve bir futbol şöleni bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Artık beraberlikler bile Liverpool için kaybetmekten farksız ve Avrupa kupalarının dışında kalmak üzereler. Artık şakası kalmadı. Bu durumu değiştirebilmek için üstlerinde olan her takımı yenmek için sahaya çıkmak zorundalar ve bu durumda saha içinde Arsenal'ın işine gelecektir. Çünkü karşılarında savunmada sıkı bir takım bulamayacaklar. Ayrıca hatırlatmakta fayda var. Bu maçta Liverpool'da Virgil van Dijk forma giyemeyecek. 1.42 oranıyla 2.5 gol üstü ana tercihim. 2.16 oranıyla 3.5 gol üstü de alternatif olarak bu maç için tercihim. Pazar günü 20.30'da ligimize dönelim. Beşiktaş Giresunspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde müthiş bir ivme yakaladı ve son olarak 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 ile geçti. Derbinin morali de mutlaka hem takıma hem de tribünlere yansıyacaktır bu maçta ve baskılı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Giresunspor'un ise savunmada bekleyip hızlı hücum kovalamaktan başka şansı yok. Ancak fazla gömülürse de Beşiktaş mutlaka kilidi açacaktır. Ana tercihim 1.39 oranıyla ilk yarı ev sahibi 0.5 gol üstü. Ayrıca 1.46 oranıyla 2.5 gol üstü de ideal bir seçim diyebiliriz. Ayrıca maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü de 1.79 oranıyla değerlendirilebilir. Aklımda 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti var. Pazar gününün son maçına geçelim. Saat 21.45'te Fransa Lig 1'de Lorient Marsilya'yı ağırlayacak. Lorient kapalı oynamayan ancak direnci çok zor kırılan bir takım. 0-0'ı çok iyi oynadıkları gibi 1-0 geriye düştüklerinde de oyundan kopmuyorlar. Bunu geçtiğimiz haftaki Lille maçında da bizler de bu maçta kazanmıştık. Tekrar gördük. Bu yüzden Marsilya'nın bu maçta çok gecikmeden gol bulmak isteyeceğini düşünebiliriz. Ayrıca son olarak iç sahada Montpellier'i yenemedikten sonra Marsilya iştahlı başlayacaktır. Lorient'de oyuna ortak olacaktır ve gollü bir maç bekliyorum. 1.45 oranıyla 2.5 gol üstü ana tercihim. Ayrıca Marsilya'nın bu maçta en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.45 oranıyla deplasman 1.5 gol üstü de ideal sayılabilecek bir tercih. Alternatif olarak ise maç sonu 2 ve 1.5 gol üstünü 1.69 oranıyla değerlendirdim. Son maçımız pazartesi günü 20.30'da ligimizde oynanacak olan Karagümrük Fenerbahçe karşılaşması. Fatih Karagümrük milli aranın ardından İstanbulspor'u 1-0 ile geçti ancak hücum yönünde bir miktar ritimlerini kaybetmiş göründüler. Her zaman söylediğim gibi uzun süreli aralar form tutan takımların aleyhinedir.
Kazanmasına rağmen Karagümrük'te de bunu gördük. Savunmada sağlam bir takım değiller ve İstanbulspor çok önemli fırsatlardan yararlanamadı ve bu maçta savunmadan Biraşi'yi de kırmızı kart sebebiyle kaybettiler. Konuk Fenerbahçe ise 1-0 öne geçtiği derbide birçok net pozisyondan yararlanamadı. Rakip 10 kişi kaldı ve penaltıyı kaçırdıktan sonra bir kişi eksik rakibinden kendi sahasında 4 gol yedi. Kayserispor maçında ise İsmail Yüksek, Emre Mor, Alioski ve Serdar Dursun gibi isimler kadroya dönerken bu oyuncular sahadayken Fenerbahçe'nin çok daha güçlü bir oyun olduğunu gördük. Ancak futbolcular üzerinde derbinin gerginliği vardı ve kendilerini affettirmek için bundan sonra tüm maçlarda kazanmak bile yetmez, taraftarı tatmin etmek zorundalar. Bu maçta Fenerbahçe kadrosunu çok merak ediyorum. Özellikle orta sahada İsmail Yüksek'in varlığı Fenerbahçe'yi olumlu anlamda ciddi seviyede etkiliyor. Ayrıca Alioski, Arda Güler, Emre Mor gibi isimler artık daha çok sahada olacaktır diye düşünüyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. Ana tercihim 1.35 oranıyla 2.5 gol üstü. Alternatif olarak ise 2 oranıyla ilk yarı 1.5 gol üstü ve 2.03 oranıyla 3.5 gol üstü tercih ettim. Daha da risk almak isteyenler için 3.33 oranıyla ilk yarı karşılıklı gol var ve 3.44 oranıyla 4.5 gol üstü denemek için ideal bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çerezlik miktarlarla değerlendirmek lazım. Ligimizde haftanın en gollü maçı olacağını düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Maçlara dair düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kazandıran iddia yorumları kanalı ile kazanmaya ve kazandırmaya devam.